Merhaba arkadaşlar, Finansal Gücünüz kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir, enerjiler yüksektir. Hep söylediğim gibi, kanalıma öğrenmek için gelin, finansal özgürlük için kalın. Bu videoda Amerika hisse senetlerine yatırım yaparak nasıl finansal özgürlüğümüze kavuşacağımız, nasıl finansal gücümüzü elde edeceğimizden bahsedeceğiz. Amerika hisse senetlerine nasıl yatırım yapıyorum, stratejim nedir? Her ay ne kadar yatırırsak ne zaman ne kadar paramız olur, nasıl servet inşası yaparız, videoda bunlardan detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Aynı zamanda kullandığım uygulama borsayı da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. O nedenle zaman kaybetmeden gelin videomuza geçelim. Videoyu hala beğenmediyseniz videonun altındaki beğen tuşuna basın ki YouTube algoritmaları beni sevsin ve videomu daha çok arkadaşımıza göstersin. Daha fazla destek vermek isterseniz kanalıma şuradaki abone ol butonundan ücretsiz abone olabilirsiniz. Ayrıca her videomu ilk izleyenlerden olmak isterseniz şuradan da çan işaretine tıklayabilirsiniz. Böylece YouTube ben her pazartesi video yüklediğimde size özel bildirim gönderir. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz benim yatırım sepetim. Burada hangi yatırım aracından ne kadar almışım, ne kadar yatırım yapmışım onu görüyorsunuz. Emlak yani ev, arsa yatırımlarım, total yatırımlarımın %50'si, yarısı. Hisse senedi, bunun hepsi Amerika hisse senedi. Neden Türkiye'den hisse senedi almıyorum? Çünkü TL olarak bir şey yatırım yapmak istemiyorum arkadaşlar. Sizin de bileceğiniz malum neden dolayı. O nedenle döviz bazlı yatırımları tercih ediyorum. Buradaki %25'te Amerika hisse senetlerinden oluşan sepet arkadaşlar. %15 Eurobond. Bu Eurobond olayına da başka videoda geçeriz. Siz de Eurobond ile ilgili bilgi edinmek istiyorsanız videonun aşağısına yorum olarak bırakın ki ben de sonraki videoları Eurobond üzerinden yapayım. Diğer kısımda %10'luk kısımda kripto yatırımlarım üzerinden geliyor. Bunun da çoğunluğu Bitcoin, Ethereum ve Coin ön satışları olarak düşünebilirsiniz. Şimdi ben bunu neden size gösterdim arkadaşlar? Çünkü riskli yatırımlarla risksiz yatırımları portföyümüzde belirlememiz gerekiyor. Risk profilimize göre yatırımlarımızı belirlememiz gerekiyor. Eğer ben 60 yaşında biriysem daha az riskli bir profil yaparım ama 20 yaşında biriysem daha fazla riskli bir profil yapabilirim. Bu şekilde sizi de dengeleyebilirsiniz. Amaç da bütün yumurtaları aynı sepete koymayıp riskimizi dağıtmak. Tabii ki bu videoda bahsettiğimiz şeyler yatırım tavsiyesi değil. Benim sadece kendi yatırım kararlarımı, kendi stratejimi sizlerle yol gösterme açısından paylaşıyorum. Siz de kendiniz kendi stratejinizi, kendi sepetinizi bunun ışığında oluşturabilirsiniz. Şimdi bu videoda bahsedeceğimiz bu %25'lik hisse senedi sepetini nasıl yapıyorum, hangi hisseleri alıyorum, hangi uygulamayı kullanarak bu alımları yapıyorum ve aylık ne kadar biriktirirseniz nasıl servet inşa edersiniz? Bileşik faiz nedir? Bunu anlatacağım arkadaşlar. Ben her ay arkadaşlar ay sonunda belli bir miktar hisse senedi alıyorum. Amerikan hisse senedi alıyorum. Siz de diyelim ki işte Türkiye şartlarında $100 gibi para az bir para değil ama diyelim ki aylık $100 biriktirirseniz bu sizi 20 yılda nereye getirir? Ne kadar servet inşası yapar? Birçoğumuz için $100 biriktirebilecek para biliyorum ve bu $100'lık biriktirebilecek paradan biz 20 yıl biriktirirsek, diyelim ki şu an 30 yaşındasınız, her ay sonu $100 koyarsanız Amerika hisse senetlerine 20 yıl sonunda 50 yaşında ne kadarınız olur? Buradaki grafikte de gördüğünüz gibi sol taraftaki dikey y ekseni dolarları gösteriyor. Dolar cinsinden ne kadar paramız olacağını gösteriyor. Alttaki x ekseninde yani yatay aksis de kaç yıl olduğunu gösteriyor. Yani 1, 2, 3, 4, 20. yıla kadar gidiyor. Ve burada 20. yılda biz her ay $100 koyarsak 20. yılda $86.000 oluyor. Ve burada arkadaşlar grafikte gördüğünüz gibi dikey çıkıyor. Yani doğrusal ilerlemiyor. Bunun nedeni de bileşik faiz. Yani her sene Amerika hisse senetleri ortalama %12 getirmiş son 40-50 yıla baktığımızda ve bu %12 uyguladığımızda dikey olarak paramız bileşik faiz sayesinde artıyor. Yani bileşik faizin gücü. Onun için sisteme ne kadar erken girersek o kadar iyi. Peki diyelim ki 20 yıl değil 30 yıl arkadaşlar. 30 yıl yaptığımızda paramız nereye geliyor, servetimiz? $86.000 değil, bu sefer $289.000, neredeyse $290.000 ulaşıyor 30 yıl paramızı biriktirirsek. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 20 yıl ne kadar aşağıda kaldı ve gördüğünüz gibi aynı zamanda grafik gene dikey olarak ilerliyor. Yani dikey olarak gitmesinin nedeni bileşik faiz demiştik arkadaşlar. Biliyorsunuz bileşik faiz birçoklarına göre dünyanın 8. harikası. Bu da tabii ki işin esprisi ama bileşik faiz Warren Buffett'ın da ünlü yatırımcının da söylediği gibi arkadaşlar bileşik faiz çok önemli. Ne kadar uzun süre borsada kalırsanız kazanma şansınız o kadar artar. Gördüğünüz gibi 20 yıl kalırsak $86.000'dı.
30 yıl kalırsak 290 bin dolar servetimiz. Peki diyelim ki 25 yaşında ya da 30 yaşında başladık. Paramızı 40 yıl tuttuk o zaman borsada. O zaman ne olacak arkadaşlar? O zaman inanılmaz 920 bin dolarımız oluyor. Yani her ay 100 dolar yatırarak 40 yılın sonunda bileşik faizin sayesinde 920 bin dolarımız oluyor. Gördüğünüz gibi 30. yıldaki miktar ne kadar aşağıda kaldı? 20. yıldaki miktarda ne kadar aşağıda kaldı? Buradaki önemli olan iki tane şey var. Bir tanesi düzenli olarak her ay aynı miktarda yatırım yapmak. İkincisi de uzun süre yatırımınızı tutmak ve hiç dokunmamak. Bu şekilde bileşik faizin gücüyle kazanabiliyorsunuz. Buradaki varsayımlarımız neler? Geçmiş 40-50 yılda Amerika borsası %12 getirmiş yıllık ortalama. Bazı yıllar düşmüş, bazı yıllar çok artmış ama işte ortalama baktığımızda %12 yapıyor. Bunun getireceğine, devam edeceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda yatırımımızın da aynı şekilde her ay yapabileceğimizi, düzenli, disiplinli bir şekilde devam edebileceğimizi düşünüyoruz. Peki diyebilirsiniz bunu biriktireceğiz ama nasıl yatırım yapacağız? Orada da cevap arkadaşlar Türkiye borsasında benim gördüğüm Midas. Yurt dışında Weblo, işte Robinhood gibi uygulamalar var. Benim Türkiye'de gördüğüm Midas. Çünkü onlar yurt dışında Amerika'da olduğu için Türkiye'de olunca kullanılmıyor. Amerika dışında olunca kullanılmıyor. Midas'ı kullanabilirsiniz. Ben yatırımları Midas üstünden yapıyorum. Neden diye sorarsanız, avantajları ne diye sorarsanız, birincisi yüksek meblağlara gerek yok. 1,5 dolarla bile Midas'tan alım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. 1,5 dolarlık yatırımla bile başlayabilirsiniz. İkincisi düşük komisyon var. Normal bankadan, işte Garanti'den, Akbank'tan, Yapı Kredi'den yurt dışı borsalarına girmek isterseniz inanılmaz fazla komisyon var. Buradaki komisyonlar oldukça düşük ve hesap işletim ücreti gibi şeyler yok arkadaşlar. Alım satımlara çok cüzi miktar kesiyor. Daha sonra kolay alım satım yapabiliyorsunuz. Mobil uygulaması var. Mobil uygulamasını direkt indirerek Midas'ı hem Apple Store'da hem Android'de işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Son faydası da parçalı hisse alabiliyorsunuz. Bu ne demek? Mesela Apple hissesi almak istiyorsunuz. Apple hissesi şu an işte 160-170 dolar ya da Tesla almak istiyorsunuz. Tesla 900 dolar. Siz normal bir yerden, bankadan ya da başka bir aracı kurumdan Tesla hissesi, Apple hissesi almak isterseniz Tesla için 900 dolar, Apple için 160 dolar vermeniz gerekiyor. 170 dolar vermeniz gerekiyor. Ama parçalı alım yapabiliyorsunuz. Mesela Apple almak istiyorsunuz. 16 dolarınız var. Gidip 0,1 hisse olarak Apple alabiliyorsunuz. Ya da Tesla almak istiyorsunuz. 90 dolarınız var. Gene 900 dolarlık hisseden %10 pay alabiliyorsunuz. Bu 4 tane fırsat, bu 4 tane avantaj oldukça güzel. Bu arada bu Midas, yani bu video sponsor bir video değil ama benim kayıt linkim ile Midas'ı indirip herhangi bir hisse alırsanız hem siz hem ben bedava hisse kazanıyoruz arkadaşlar. O şekilde Midas'ı indirirseniz de videonun açıklamasındaki hem de yorumlardaki linki kullanırsanız bu şekilde hem kendinize fayda sağlamış olursunuz hem de beni desteklemiş olursunuz. Peki derseniz hangi fonlar alıyorsunuz siz? Ben arkadaşlar biraz daha risksiz olarak ETF'ler alıyorum. Şimdi bu ETF'ler ne diye sorarsanız bu Vanguard 500 ETF'i var. Bu da şu S&P 500 borsası, yani Amerika'daki işlem gören en büyük 500 şirketin ortalamasını alıyor. Tabii ki ağırlıkları biraz farklı ama en büyük 500 şirketin hisselerinin ortalamasını alıyor. Bir sepet yapıyor ve siz gidip direkt bu ETF alabiliyorsunuz ve bu ETF aldığınızda aslında Amerika borsasına, ortalamasına yatırım yapmış oluyorsunuz. Bu daha az riskli bir yatırım normal bir hisse almaya göre. O şekilde ben bunu alıyorum ve bu hissenin ticker'ı VOO olarak görebilirsiniz. Vanguard'ın kendi gayet büyük bir ETF'i, milyarlarca, trilyonlarca dolarlık arkadaşlar işlem dönüyor. Ben biraz daha riskli işlemler yapmak istiyorum derseniz Nasdaq borsası var. Nasdaq borsası biliyorsunuz en büyük teknoloji hisselerinin olduğu borsa. Burada da QQQ ticker'lı bir Invesco'nun gene büyük bir şirketin trilyonlarca dolarlık hacmi olan bir fon. Bu da oldukça popüler bir fon. Gene ETF. Burada da Nasdaq şirketlerinin ortalamasını yapıyor. Ortalamasını aldığında buradan gelip QQQ'dan alım yapabilirsiniz ya da gidip arkadaşlar başka bir hisse, Apple, Microsoft ya da işte P&G, Unilever tarzında şirketlerin de hisselerini alabilirsiniz. Yani tabii ki gidip bunu diyerek ETF almanıza gerek yok. Ben bunlar daha az riskli de olduğu için ETF alıyorum. Çünkü borsanın ortalamasına göre fiyatlanan fonlar bunlar ve riskleri oldukça düşük. Her ay bunlardan bu şekilde ETF'lerden ya da başka hisselerden, başka şirketlerin hisselerine inandığınız şirketlerden alırsanız bu şekilde dediğim gibi uzun sürede tutarsanız gayet güzel servet birikimleri yapabilirsiniz. Önemli olan bir an önce başlamak, bu en önemlisi. Buna dikkat edin arkadaşlar. Biliyorsunuz buradaki bileşik faizin sihri ne kadar uzun süre kaldığınız borsada, ne kadar yüksek parayla girdiğiniz değil. Disiplinli ve uzun süre kalmak oldukça önemli. Dediğim gibi destek olmak isterseniz, Midas'tan alım yapmak isterseniz video açıklamasındaki linki kullanarak Midas'ı indirebilirsiniz. Hem bu şekilde kendiniz hem de bana destek olmuş olursunuz. Bu şekilde arkadaşlar videoyu yavaştan bitirelim. Umuyorum ki beğendiğiniz, yarar gördüğünüz, yararlı bulduğunuz bir video olmuştur. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler.
Bir videonun daha sonuna geldik. Hala videoyu beğenip kanalıma abone olmadıysanız mutlaka videoyu beğenip kanalıma abone olun. Bu şekilde beni destekleyebilirsiniz. Ve böyle videolar hazırlamak için bana motivasyon olursunuz. İçeriği oluşturmak, düzenlemek ve video çekmek oldukça emek isteyen bir iş. Onun karşılığında sizden tek istediğim beni bu şekilde desteklemeniz. Kanalımdaki videoları takipte kalın, finansal özgürlüğünüze bir adım daha yaklaşın. Sonraki videoda görüşmek üzere.